Merhaba arkadaşlar, Rantable kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugün korku oyunu serisinin 23. bölümündeyiz arkadaşlar. 23. bölümde videomuzun konusu yine yapay zeka, devreye gezme yani patrolling sistemini oluşturuyoruz arkadaşlar. Nasıl bir sistem? Her oyunda olduğu gibi bir yapay zekamız var. Yapay zekamız belli noktalar arası gelip gidiyor, gelip gidiyor. Bunun gibi bir sistem kuracağız arkadaşlar. İyi seyirler dilerim. Evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Sunumda da belirtmiş olduğum gibi bu videoda patrolling sistemi yani devreye gezme sistemini yapacağız. Fazla lafı uzatmadan hemen sistemin yapımına geçmek istiyorum. İlk olarak bir devreye gezme sistemi yapacağımdan dolayı her oyunda var. Karakter belli başlı noktalara gidiyor sürekli döngü esnasında. Bunun için benim karakterime bir düzergah belirlemem lazım. Hangi noktalarda gidecek, hangi noktalarda dönecek. Bunu da target point'lerle yapmak istiyorum ben arkadaşlar. Hemen buradan Place Actor'dan aratma kısmına target point yazarsanız çıkar. Bunu yolunuz boyunca sürmeniz gerekiyor. Ben mesela zigzag çizmesini istiyorum sürekli olarak. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Şimdi bu yolu döngü halinde yapmasını istiyorum. Tabii ki siz yaptığınız projeye göre değişir. Kapılardan geçer, balkonlardan atlar. Nasıl istiyorsanız arkadaşlar. Ee, Bunu yaptıktan sonra bizim bu target point'leri bir noktada hapsetmemiz gerekiyor. Yani bütün noktaları benim bir değişken içerisine almam gerekiyor. Bunu nasıl yapacağım arkadaşlar? E'ye girelim. Buradan bir blueprint class oluşturacağım aktör olarak. İçine de diyeceğim ki ismi de target points olsun. Şimdi target point dedik. Variable'da target points diyelim. Değişkenimin tipi target point olacak arkadaşlar. Object referans. Şimdi target point dedik. Eğer ben single variable dersem içerisine sadece bir değişken kaydedebilirim. Ama eğer array dersem içerisine istediğim kadar veri kaydedebilirim arkadaşlar. Bunu array olarak almamız gerekiyor. Yani array nasıl bir şey? Bunu aslında uygulamalı olarak gösterirsem daha iyi anlayabilirsiniz. Şimdilik array'in ne olduğunu bilmemize gerek yok. Bunu da instance editable yapmamız gerekiyor. Yani bunu dışarıdan da editleyebiliyor olmamız gerekiyor. Bunu böyle yaptık. Instance editable dedik ve compile'a bastık arkadaşlar. Ondan sonra target points diye bir sekme hemen default olarak en üstte beliriyor. Bunu yaptıktan sonra kaç tane nokta oluşturduk? 4 tane oluşturduk. 1, 2, 3, 4 tane element oluşturuyorum ben. Hemen birden 2'ye kadar diyeceğim ama sıralamayı karıştırmamamız gerekiyor. Burada önemli nokta şu arkadaşlar. Karakterin nasıl yürümesini istiyorsanız buradaki girdiğiniz değerleri de o sıraya göre olması gerekiyor. Şimdi bu 1 sanırım. Bunda bir hata yok. Bakalım. Tamam, bu doğru. Doğru. 2. Bunda 3 olması lazım. 3. Yanlış yaptık. Bu 2. Bu 1. Böyle de seçebiliyorsunuz. Buradan 4. Şimdi ben bunların hepsini bir diziye kaydettim arkadaşlar. Bu dizide indeks aracılığıyla teker teker bunları çekeceğim. Hemen AI Behavior tree'imize girelim. İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Ortada bir şey yapmışım ben. Geçenki videoda aslında deneysel olarak yapmışım ama silmeyi unutmuşum videoda. Bunun herhangi bir önemi yok. Direkt eğer buna benzer bir şey yaptıysanız direkt silebilirsiniz. Sistemle en ufak bir alakası yok arkadaşlar. Şimdi create random points bunları ilk olarak geçici olarak bir aşağıda kalsınlar. Hemen yeni bir task oluşturalım ve sistemi programlamaya başlayalım arkadaşlar. Buradan execute diyerek direkt gelsin bunlar. Event sahibi execute AI'yı alalım. Buradan get actor of class diyelim. Bunu dedikten sonra oluşturduğumuz blueprint'i seçelim. Target points diye. Buradan array'i alalım. Şimdi array'i anlatacağım. Array yazdım. Target points.
Buradan da get copy diyerek buradaki indekse bağlı içerisindeki değişkenleri seçeceğim arkadaşlar. Bakın şu an 0 yazıyor burada. İndeks tarafı 0. Bakalım 0'da ne varmış. Arkadaşlar 0'da target point var. Direkt birinci target pointimiz. Yani bu. Yani 0. indekse ben birinci target point'in lokasyonlarını çekebilirim. O yüzden patroning yaptığımız için bir döngü olacağı için buna biz Blackboard'da müdahale etmemiz gerekiyor. Şimdi bunu hemen as evaluate dersek direkt çıkar. Bir key oluşturacağız. Blackboard index olsun. Bu indekse bağlı da lokasyon olacak. Get aktör lokasyon. Bunu da set value'e as vector diyelim. Bunları bağlayalım. Ve buna da bir adet key oluşturalım. Patrolling location. Bunları da instance table yapalım ve compile diyelim. En önemli şeyi unuttuk. Finish. Execute. Success. Tamamdır. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar aslında burada ne yaptık? Burada ben şunu söyledim makineme. Bu indekse bağlı olan lokasyonu karşı tarafa bildir. Bildirdiğin lokasyona doğru yürü. Ondan sonra tekrardan bir döngü yapacağız. Şimdi o döngüyü yapmaya gidiyorum. Döngü yapmadan önce isimlerini değiştiririm. Ne test diyelim. Tekrardan oluşturalım. Buydu sanırım. Patrolling location. Bunun adı da patrolling index. İndeks olsun. İndekse girelim. Yine aynı şekilde. Save execute E'mizi çekelim. Şimdi buradan ne yapmamız gerekiyor? İlk olarak switch on integer. Ben sistemi kurayım, ondan sonra anlatayım. Daha mantıklı olacaktır. Selection kısmına bir variable oluşturalım. Selection diyelim direkt. Uğraşmaya gerek yok. Yanlış oldu. Heh, tamam. Integer. Blackboard. Bu index olsun. Tamamdır. Buraya da bir branch koyalım. Branch'ın arasında sequence koyalım. Bunu da referans olarak verelim. Şimdi arkadaşlar equal da alalım. Equal eğer benim değerim kaç tane değerim varsa ona diyeceğim arkadaşlar. 3. 3'e eşitse selection 1 olur. Sistemi baştan anlatıyorum. Şimdi aslında burada da bir sistem olacak da bunun benzeri. Olay şöyle arkadaşlar. İlk olarak ben bir selection koyuyorum. Bu selection benim switch on integer'ımda bunun içerisindeki değişkene bağlı olarak veri kontrolünü sağlıyorum arkadaşlar. Şimdi default olarak selection zaten 0 geliyor. Ben Blackboard'da bir key oluşturdum. Key'in içerisine de bir index değişkeni verdim. Bunu Blackboard'da oluşturacağız zaten. Şu an bir integer oluşturmadık. Kafam karıştı orada. O integer'ı oluşturduktan sonra Blackboard'daki key'imizi atacağız zaten. Şimdi olay şu. Default olarak zaten 0'da. Buradan verimi gönderiyorum. Verim diyor ki senin şu anlık
içeriğin nedir abi diyor. Şu andaki içeriği 0. 0'a buradan 1 ekliyorum. 1 ekleyince de sürekli olarak bu döngüde olduğu için 1 ekle diyorum. Diyor ki branch abi sen ekledin de 3 oldun diyor. 3'te son noktaya geldin. Son durağa geldin. Tekrardan başa gitmen gerekiyor diyor. Şimdi selection'a da diyorum ki tekrardan başa gitmen gerekiyorsa abi senin 1 olman gerek. Bakalım abi. Bu koldan da o zaman diyeceğim ki plus yerine eksi yapacağım. Increment. Decrement pardon. Buradan alalım bunları. Aynısını buraya koyalım. Sequence'imizi de koyalım. Bunu finish execute için koydum. Selection'da bu sefer diyeceğiz ki 0. Bunu da aynı şekilde anlatacağım. Şimdi biz bunu 3'e eşitlediğimizde 1 yaptık. Birden de çıkartmaya başladık arkadaşlar. Çıkarttık. Artık 0. noktaya ulaştı. 0. noktaya ulaşınca da ben dedim ki abi selection 0'a geç. 0'dan devam et ve bu bir artık döngü oluşturacaktır arkadaşlar. Şimdi bunu yaptık. Finish execute'umuzu unutmayalım. Success yapalım. Compile diyelim. Bunu da böyle yapalım. Bunu editable yapmamıza gerek yok. İlk olarak buraya task'e girelim. Patrolling yazalım da bakalım neler var. Patrolling location. İlk olarak lokasyonda yürü. Move to'ya gel. Move to'dan sonra indeksini güncelle. Buraya bir waiting de ekleyebilirsiniz. Wait. Hatta böyle 0.5 saniye beklesin. Save edelim. Şimdi bu sistemin çalışması için de bir indeks oluşturmamız gerekiyor. Ben sanırım önceden oluşturmuşum. Videoda tekrardan oluşturun. Div key diyerek hemen bir integer oluşturalım. Buna da index diyelim. Patrollinkleri kapatabiliriz. Behavior tree'ye geçelim. Burada patrolling location kısmında index kısmına hemen indeksimizi verelim. Random lokasyon kalabilir. Herhangi bir vektör atayabilirsiniz buraya. Buraya da indeksini verelim. Bununki random lokasyon. Bununki random lokasyon. Bununki indeks. Tamam. Buna zaten random lokasyon yapmadık. Şu an sistemin çalışıyor olması gerekiyor. Hemen test edelim. Evet, karakterim ilk nokta yürüyor. 0.5 saniye bekledi. Tekrardan başa dönmesi lazım. Geri gideceksin. Bir kere daha döngü yaparsan işlem tamamlanmıştır. Tamamdır arkadaşlar. Video bu kadardı. Umarım açıklayıcı olmuştur video. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. İyi günler dilerim.